Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi fiyonklu ayçiçek toka yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi lastik tokalarda ayçiçeği renklerinin istediğiniz tonlarını kullanabilir, fiyonkları istediğiniz büyüklüklerde örebilirsiniz. Tokanın yapılışında 4 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile tokaları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden tokanın yapılışına başlayalım. Tokanın yapılışı için öncelikle yeşil olan fiyongu yaparak başlayacağız arkadaşlar. Ve ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 50 zincir yaparak başlayalım. ...50 adet zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu 17 santimetre ve bu zinciri ikiye katladığımız zaman fiyongun uzunluğunu göstermektedir arkadaşlar. Daha kısa bir fiyonk yapmak isterseniz zincir sayısını azaltabilir. Fiyongun boyunu uzatmak isterseniz de zincir sayısını fazlalaştırabilirsiniz. 50. zinciri yaptıktan sonra 3. zincirden başlayarak yan yana toplam 48 tane yarım trabzan yapalım. ...48 tane yarım trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir yapalım ve deseni çevirelim. Buradaki ilk görünen yarım trabzanın iki kanadını birden alarak tekrar yarım trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar altta yapmış olduğumuz tüm yarım trabzanların tepesine alt sırada olduğu gibi 48 tane yarım trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir yapalım. Deseni çevirelim. Artık her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk yarım trabzanın tepesinden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 48 tane yarım trabzan yapacağız. Ve bu şekilde toplam 8 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 8 sıra olana kadar deseni bu şekilde yükselttim ve dikdörtgen bir parça elde ettik arkadaşlar. Yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçanın uzunluğu şu anda görmüş olduğunuz gibi 17 santimetre, genişliği ise 4,5 santimetre ve 8. sıranın sonuna geldiğimiz zaman fiyongu saracak kadar ip bıraktıktan sonra ipi keselim. Ve yapmış olduğumuz bu parçayı ikiye katlayarak karşılıklı ilmekleri kullanacağız ve buradan dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Bir zincir yaparak ipi keselim ve iğneye takarak birleştirmeyi yapalım.
Bu şekilde dikme işlemini gerçekleştirdikten sonra şimdi desenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Ve dikmiş olduğumuz bu alanı tam ortaya gelecek şekilde katlayalım. Fiyonk görüntüsü verelim. Bu kalan ipi de bu görüntünün etrafında iç kısımda saralım ve sabitleyelim. Evet, fiyongu oluşturduktan sonra şimdi tokanın üst kısmındaki ay çiçeğini yapmaya başlayalım. Sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Ve altta yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birinin tepesine 2 tane sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. 12 sık iğneyi yaptıktan sonra ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Ve bu şekilde çift tek yaparak toplam 18 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim arkadaşlar. Burada anlatmış olduğum kurallara dikkat ederek 2 tane son sırası 18 sık iğneden biten halka yapmalıyız. Ve şimdi bu iki halkayı birleştirerek sık iğne yardımıyla yuvarlak bir halka daha oluşturacağız. Bir zincir ve tüm karşılıklı ilmekleri kullanarak sık iğne yardımıyla birleştirelim. ...18. sık iğneyi yaptığımız zaman ipi keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım.
Şimdi sarı renk ile devam edelim. Ve yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine ikili trabzan ve üçlü trabzan yapalım. İki zincir. Üçlü trabzanın ön tarafında görünen iki ilmeğin içerisinden ilmek çıkartarak kayma dikişi yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine ikili trabzan, 2 zincir ve aynı ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım. İki zincir. Sonraki sık iğnenin tepesine ikili trabzan ve üçlü trabzan yapalım. İki zincir. Üçlü trabzanın önde görünen iki ilmeğinin içerisine kayma dikişi yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine ikili trabzan, 2 zincir ve aynı ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman en son ikili trabzanı yapmış olduğumuz ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Toplam yan yana 9 tane ayçiçeğinin yaprağını bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi yapmış olduğumuz bu ayçiçeğini fiyongun üzerine yapıştıracağız arkadaşlar. Ayçiçeğini yapıştırdıktan sonra arka tarafa da lastiği yapıştıralım. Böylelikle tokanın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi belirtmeyi yorumlar kısmında unutmayın lütfen. Hoşça kalın.